Gray Warfare. Bu oyun gerçekten geri mi döndü yoksa yine bize bir potansiyel mi satılıyor? Gray Warfare 04 çıktı ve şu an herkes aynı şeyleri söylüyor. Oyun düzeldi, oyun mükemmel hale geldi. Ama bu oyunun geçmişini biraz biliyorsan buna direkt inanmak gerçekten zor. Çünkü son yıllarda oyun sektöründe bir şey var. Sürekli aynı kelimeyi duyuyoruz. Potansiyel. Herkes bize potansiyel satmaya çalışıyor. Ama çok az oyunun gerçekten o potansiyeli gerçekleştirebildiğini görüyoruz. Kaç tane oyun gördük. Çıkmadan önce Next Big Thing diye hype'landılar. Sonra çıktıkları günde çöktüler. Mesela The Day Before. Kağıt üstünde mükemmel bir fikir. Ama gerçekte içi bomboş bir kabuktu. İnsanların zamanlarını, beklentilerini ve paralarını çaldılar. Bir de yıllardır inanılmaz bir potansiyeli var denilen ama hala tam olarak o potansiyele ulaşamayan ve büyük ihtimalle de asla ulaşamayacak olan oyunlar var. Devasa hayaller, büyük vaatler ama yıllar geçiyor, oyun hala potansiyeli var seviyesinde kalıyor. Tabii işin bir de diğer tarafı var. Çünkü gerçekten iyi olan bazı oyunlarda zaman içinde o potansiyele ulaştılar. Mesela hepimizin yakından tanıdığı Escape from Tarkov. Erken erişim çıktı ve yıllarca böyle kaldı. İnsanlar binlerce saat keyifle vakit harcadılar Escape from Tarkov içinde. Ama fark şuydu, bize potansiyel satmadılar. Her update'te üzerine koydular. Yani aslında mesele potansiyel değil. Mesele o potansiyelin gerçeğe dönüşüp dönüşmediği ve bu süreçte oyuncuya neler yaşattığı. Dürüst olmamız lazım. Çoğumuzun bozuk bir oyuna harcayacak zamanı da yok, sabrı da yok, parası da yok. Benim de yok. İş var, hayat var. Yapılacak tonla güzel şey varken saatlerimizi de, paramızı da girip sinir olacağımız bir oyuna harcayamayız. O yüzden bu videoda arkası doldurulamayan vaatlere ya da hype'a değil, gerçeklere bakacağız. Kişisel yorumdan ve fonlanan reklamlardan arındırılmış bir şekilde analitik bir bakış açısıyla çözümleyeceğiz. Binlerce insanın yorumlarını inceleyeceğiz. İstatistiklere bakacağız. Gray Warfare gerçekten düzeldi mi yoksa hala iyi fikir ama kötü oyun kategorisinde mi? Ve hepsinden en önemlisi bu oyuna para ve zaman yatırmaya değer mi? Çünkü bu videonun sonunda bu oyunu alman mı yoksa direkt bir kenara mı bırakman gerektiği konusunda net bir karar alabileceksin. Ama bunların hepsinden önce bu oyun aslında ne olmaya çalışıyordu, neler vaat ediyordu, nasıl bir oyundu? Oradan başlayalım. Gray Warfare aslında klasik bir extraction shooter değil. Evet, bunu iddia edenlerin aslında oyunu tam olarak anlamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu oyun çok daha büyük bir şey olmaya çalışıyor. Oyunun web sitesini incelediğimizde yapımcı firma Madfinger Games'in oyunu aslında PvE First, Open World, Tactical Shooter olarak tanımladığını rahatlıkla görebiliriz. Yani şöyle düşün, Escape from Tarkov gibi hardcore ve milsim bir shooter ama raid sistemi yok. Yani gir, lootla, çık mantığı yok. Onun yerine tek bir devasa 42 kilometre karelik harita var. Raid süresi sınırı yok, resetleme yok ve o harita sürekli olarak aktif. Sen oyundan çıksan bile dünya devam ediyor. Oyuncular giriyor, çıkıyor, çatışmalar oluyor, bölgeler değişiyor. Yani oyun aslında bir session shooter da değil. Yaşayan bir savaş alanı.
Üstelik sadece PvP değil. İstersen PvE oynayabiliyorsun. İstersen de PvE ve PvP'nin bir arada olduğu sunucularda oynayabiliyorsun. Ve diğer oyunlardaki gibi PvE ve PvP hesapların, karakterlerin, görevlerin, stage'deki loot'un ayrı değiller. Her ikisi için de ortak tek bir hesabın, tek bir karakterin ve tek bir stage'in var. İstersen tek başına solo takıl, istersen squad kur, operasyon planla. Oyunun sana sunduğu şey kısaca şu: git nasıl istiyorsan öyle oyna. Görev yap, loot yap, bölge kontrol et ya da hiçbir şey yapma. Sadece o dünyanın içinde var ol. Ve insanları bu oyuna çeken şey aslında tam olarak da buydu. Çünkü bu büyük bir kesimin yıllardır hayal ettiği bir fikirdi. Tarkov'un gerilimi, Ghost Recon'un özgürlüğü ve MMO mantığında bir dünya. Aynı zamanda da arma gibi gerçekçi mermi ve armor balistiği, silah mekanikleri, sağlık sistemleri barındıran bir askeri simülasyon. Kağıt üstünde bakınca bu oyun gerçekten pek benzeri olmayan birkaç farklı canlının birleşimi gibi olan hayal oyun. Evet, hayal oyun dedik. Ama sahaya indiğinde, yani tarihleri geri sarıp 2024 yılına döndüğümüzde çok yüksek bir beklentiyle çıkmış, 1 milyona yakın kopya satmış bu hayal oyunun aslında bir oyun bile olamadığını, eksik bırakılmış sistemler bütünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Şimdi oyunun geçmişte neden çöktüğünü ve 2 yıl boyunca sadece 1000, hadi bilemediniz 1500 kişi tarafından oynandığını inceleyelim. İlk adımda karşımıza performans ve optimizasyon sorunları çıkıyor. Normalde bir oyun için performans sorunlarından bahsettiğimizde beklentiniz anlık FPS dropları ya da düşük FPS ya da bilemediniz oyunun crash yemesi olabilir. Ama bu oyunda performans sorunları öyle bir seviyedeydi ki ortalamanın üstünde bir sistemde bile oyun sadece tek başına crash yemekle kalmıyor, bilgisayarınıza da mavi ekran verdirtebiliyordu. Serverlar problemliydi ve bu problemler yüzünden sürekli crash yiyordunuz ve bütün lootunuz kaybolup gidiyordu. Laglı serverlar, VRAM problemleri oyunu oynanamaz hale getiriyordu. Eğer çok iyi bir sisteminiz varsa belki bir miktar FPS alıp oyunu oynayabiliyordunuz ama bu aldığınız FPS de stabil değildi aslında. Performans sorunlarını bir kenara bırakırsak, PvE First olarak lanse edilen oyunda aşırı kötü AI karakterler vardı. Evet, NPC'ler aimbot gibi davranıyor ya da koca bir şarjörü üzerlerine boşaltmanıza rağmen sadece gıdıklanmış gibi tepkiler veriyorlardı. Siz daha onu görmeden 200 metre uzaklıktaki çalının içinden size hipfire ile tek atan NPC karakterler vardı. Dengesiz balistik nedeniyle 15 mermide hiçbir şey olmamış gibi davranan ya da tek mermide ölen NPC karakterler yan yana duruyordu. Evet, sağlık sistemi oyunda aşırı detaylıydı ama bu AI ile çalışmıyordu. Neden mi? Çünkü şöyle, aşırı detaylı sistem yüzünden fight'tan uzaklaşmak zorunda kalıyordunuz. Çünkü sağlık sistemi o kadar detaylıydı ki bir sürü side effect yiyordunuz. Mideniz bulanıyor, başınız dönüyor, uzuvlarınız kırılıyor, ameliyat yapmanız gerekiyor, bir sürü efekt düşünün. Ama tüm bu efektleri bir de NPC karakterlerle fightlarken yediğinizi düşünün. Siz bir NPC karakteri vuruyorsunuz, ikincisine dönüyorsunuz. Onu yaraladığınızı düşünürken o size ateş ediyor ve bir bacağınız kırılıyor, midenizden yara alıyorsunuz, mideniz bulanıyor, karakterinizin başı dönmeye başlıyor, kanama başlıyor, ameliyat yapmanız gerekiyor, ağrı kesici basmanız gerekiyor. Bu kadar detaylı sağlık sistemiyle kendinizi repair etmeye çalışırken fight'tan uzaklaşmak zorunda kalıyordunuz. Ama bu sırada sizin yaraladığınızı düşündüğünüz NPC ve onun arkadaşları sizi resmen tüketiyorlardı. Evet, sağlık sistemi detaylı ve güzel gözüküyor fakat bu NPC karakterlerle çalışmıyordu. Looter bir oyunda loot yoktu. Evet, Looter bir oyunda loot kıtlığı vardı. Loot çeşitliliği resmen yok denecek kadar azdı. Dünyada etrafta gördüğünüz mobilyalar, çekmeceler, tezgahlar, masaüstleri, indoor ya da outdoor environment'ta karşınıza çıkan lootlanabilir olarak düşündüğünüz alanların çoğunda loot yoktu. Zaten lootlanabilir de değillerdi. Bulduğunuz loot ise ya yemek ya birkaç silah parçası, mermi vesaireden öteye geçemiyordu. Yani bulduğunuz loot da değersizdi. Dolayısıyla bu sizi oyunda loot yapmaya değil başka şeylere itmek zorunda kalıyordu. Loot yapamadığınız zaman görev yapabilirim diye düşünebilirsiniz fakat oyundaki görev sistemi de gayet kötü tasarlanmıştı. Başlarda size eğlenceli gelebilecek olan bu görev sistemi aslında oldukça sizi tüketecek bir hale dönüşüyordu. Çünkü oyundaki görevler genelde şu köye git, şu köydeki şu binadan şu belgeyi al ve bana getir tarzındaydı. Okey, evet, güzel. Fakat o görevi götürüp teslim ettiğinizde
Tamam, teşekkür ederim. Şimdi aynı köye git, yandaki binaya gir ve o binadan da şu belgeyi getir gibi görevler aslında bir müddet sonra size herhangi bir kaliteli dopamin vermiyordu. Görevleri yapmayı kabul etseniz bile oyunda progression hissi yoktu. Varsa da çok zayıftı. Görevleri yaptıktan sonra daha iyi yere ulaştığınızı hissedemiyordunuz. Karakterinizin geliştiğini hissedemiyordunuz. NPC'lerle fightladığınızda ya da loot yaptığınızda da aynı duyguları hissediyordunuz. Oyunun problemlerinden birisi de oyundaki herkes aynıydı. Bu ne demek mi? Şöyle açıklayayım. Oyunda herhangi bir armband takamıyordunuz. Karakter oluşturma ekranında birkaç farklı karakter içerisinden kendinize göre bir tanesini seçiyordunuz ve yine birkaç farklı kıyafetten birisini giyiyordunuz. Fakat 3 farklı sözleşmeye sahip PMC'lerin olduğu bu oyunda herkes aynı karakterlerle ve aynı kıyafetle oynuyordu. Hangisi sizin takım arkadaşınız, hangisi düşman algılayamıyordunuz. Silahlar da aynıydı. En basitinden Tarkov'da Beer'larla Yusekler hepimiz biliyoruz ki Beer'lar Rus silahlarıyla, Yusekler ise NATO silahlarıyla oynuyorlar. En azından silahlarla bile ayırt edebiliyorsunuz. Fakat bu oyunda silahlar da aynı. Takım arkadaşınız ile düşman oyuncu arasındaki farkı anlamak, anlık iletişim kuramadığınız durumlarda neredeyse imkansız hale geliyordu. Anlık iletişim demişken oyunda VoIP problemi de vardı. Evet, oyunda VoIP cooldown vardı. Co-op oynayabildiğiniz, PvE First olarak lanse edilen bu taktiksel shooter oyunda VoIP cooldown vardı. Kim düşman, kim dost diye anlamanız için anlık iletişim kurmanız gereken durumlarda VoIP cooldown sizi engelliyordu. Sadece 15 saniye konuşmanıza izin veriyor, sonrasında cooldown'a giriyordu. Co-op oynayabildiğiniz bir taktiksel shooter oyunda oyuncuların iletişimlerini kısıtlamak onlar için pek de hoş bir deneyim yaratmıyordu. Diyelim ki bütün bunları bir kenara bıraktınız. Artık loot yapmak istemiyorsunuz, görev yapmak istemiyorsunuz, NPC'lerle uğraşmak istemiyorsunuz. Yapmanız gereken şey ya da yapabileceğiniz geriye kalan tek şey oyunda PvP yapmaktı. Fakat PvP yapabilmek için başlangıç görevlerini pas geçmeniz, başlangıç şehirlerini pas geçmeniz, yani oyunda yaşadığınız ilk 5-6 saatlik deneyimi pas geçmeniz, daha uzak bölgelere gitmeniz, düşmanın görev yaptığı ya da düşmanın landing zone olarak kullandığı alanlara gitmeniz gerekiyordu. Diyelim ki bunu yapmaya karar verdiniz. Eğer siz indikten sonra başka bir helikopter sizi duyarsanız haritayı açıp bakıyordunuz ve bu helikopter dost mu düşman mı bunu anlıyordunuz. Eğer düşmansa doğal olarak basit bir çalıya yatıp helikopterden inen düşmanı birkaç saniye içerisinde öldürüyordunuz. Eğer gerçek PvP isteyen oyuncuysanız bu tarz bir pusma davranışı elbette bir müddet sonra size kaliteli bir dopamin vermiyordu. Ama burada da bitmedi. Siz düşmanı lootlarken o sırada düşman kendi base'inde doğmuş yeni bir helikoptere binmiş ve size doğru geliyordu. Sonraki aşama klasik. Ya o sizi tekrar vuruyor, siz base'den helikopterle aynı landing zone'a gidiyorsunuz ya da siz onu tekrar vuruyorsunuz ve o tekrar base'inde doğup tekrar aynı landing zone'a geliyor. Bu oyundaki PvP deneyimini gerçekten kalitesizleştiriyordu. Tüm bunların yanında iletişim de kuramadığınız ve ayırt da edemediğiniz için eğer olur da kendi takım arkadaşınızı yanlışlıkla vurursanız oyunda herhangi bir friendly fire için cezalandırma sistemi yoktu. Evet, belki siz bunu bilerek yapmayacaksınız ama bilerek bunu yapan oyuncular için herhangi bir cezalandırma sisteminin olmaması aslında sizin deneyiminizi de kalitesiz hale getiriyordu. Ayrıca oyunda bir sürü arayüz eksiği ve problemleri vardı. Helikopterler ile transfer sürecindeki uzun bekleme süreleri, helikopter bulamama ve çoğu yere yürüyerek gitmek zorunda kalmak gerçekten sıkıcıydı. Silah ve silah parçaları gerçekten çeşitsizdi. Silah modlama arayüzlerinin çok kötü olması ve hatta olmaması oyunu can sıkıcı bir hale getiriyordu. Ayrıca level design ruhsuz gibiydi. Düz, yaşamayan, sabit. Bu kadar büyük bir haritanın daha hareketli, daha canlı olmasını beklediğiniz bu oyunda ne yazık ki harita o kadar da canlı hissettirmiyordu. Ayrıca hepimizin ilk bakışta gördüğü en temel animasyonlarda bile kalitesizlikler vardı. Bu listeyi çok daha fazla uzatabiliriz. Oyunun geçmişte 2 yıl boyunca neden sadece 1000 ya da 1500 kişi tarafından oynandığını anlamak bu yüzden çok da zor değil. Peki ne oldu da 0.4 update ile oyun geri döndü deniliyor? Neden 0.4 update'i bu kadar önemli? Evet arkadaşlar, evet. Videonun 15. dakikasına geldik ve hala 0.4. update'ten bahsetmedik. Şu an büyük ihtimalle şöyle düşünüyorsun. Abi asıl konuya ne zaman geleceksin? Tamam, işte şimdi geliyoruz. Şunu söylemem gerekiyor. Geçtiğimiz 15 dakika boyunca oyunu yerden yere vurmuş gibi olduk. Ama ben burada ne pozitif tarafı şişirmek istiyorum ne de negatif tarafı gömmek. Benim amacım çok net. Sizin kararınızı etkileyecek en dürüst, en net, en filtresiz bilgiyi vermek. Kritik bir nokta var. Dürüst olmam gerekiyorsa bunu özellikle sana bildirmem lazım. Ben Grayzone Warfare'in 01, 02, 03 yani bundan önceki hiçbir update'ini oynamadım.
Abi eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Yani kısaca bu yorumu ezbere yapmadım. Ne yaptım? 2 hafta boyunca oyunu hardcore bir şekilde oynadım. 0.4 ile satın aldım oyunu. 150 saat kadar oynadım. Tüm traderları max seviyeye getirdim. 250 görevin 200'ünü bitirdim. Sen bu videoyu izlerken hepsini bitirmiş olabilirim. Bütün bölgeleri açtım. Haritada gidebileceğim her yere gittim. Tüm silahları, blueprintleri açtım. Itemların hepsini buldum oyundaki. Görmediğim içerik neredeyse kalmadı. Ve her gün en az 5-6 saat yayın açtım. Bu süreçte sadece oyun oynamadım. Yeni tanıştığım Grey Zone'dan insanlar oldu. Ve bu insanlar oyunu uzun süredir oynayan, geliştiricilerle birebir kontakta olan, önceki update'leri bilen, kimisi oyunu bırakmış, kimisi iade etmiş ve geri dönmüş insanlar. Bu insanlarla uzun uzun konuştum. Discord'da birebir tartıştım. Global oyuncularla da görüştüm. Yetmedi, YouTube analizleri izledim. Onlarca video izledim. Reddit yorumları okudum. Steam review'ları inceledim. 140 binden fazla yorum içeren bir veri setini el eleme analiz ettirdim ve derin bir araştırma yaptırdım. Bundan da teknik bir rapor çıkardım. Yani bu video ben oynadım güzelmiş ya videosu değil. Bu video data, deneyim, community ve analiz birleşimi. İstersen o raporu da açıklamalardan çok kolay bir şekilde ulaşabilirsin. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Neden herkes 0.4 update'te pozitif? Bunu anlamak için önce şuna bakmamız lazım. Bu update'te ne değişti? Çünkü bu oyun daha önce de update aldı. 01, 02, 03. Ama hiçbiri bu hype'ı yaratmadı. Bu kadar pozitif karşılanmadı. Hatta oyuncu sayısına bakarsan oyuncular tepki bile vermedi. Pazarlama diyebilirsin. Son birkaç aydır büyük firmaların yaptığı o devasa pazarlamalar gibi bir kampanya da yok Grey Zone Warfare için. Ama yine de oyun konuşuluyor, oynanıyor ve insanlar pozitif. Sebep çok basit. Core değişti. Bu update'in farkı şu. Oyunun core'una, oyunun temeline dokunulmuş. Yani kozmetik değil, yüzeysel değil. Oyunun temel sistemleri değişmiş. En kritik nokta da şu, bu değişiklikler oyuncunun en çok istediği şeyler. Çok net söyleyebiliriz. Her temel değişiklik iyi değildir. Örneğin Escape from Tarkov. Orada da oyunun sürekli temelinde değişiklik yapılır. Balans değişiklikleri yapılır. Ama her değişiklik oyuncunun istediği şey değildir. En büyük, en net örnek Hardcore Vibe. İyi mi kötü mü diye tartışmıyorum. Ama gerçek şu, çoğunluğun istediği bir şey değildi. Ve sonuç community'yi dağıttı. Ama burada geliştiriciler ilk defa biz ne yapmak istiyoruz yerine oyuncu ne istiyor diye bakmış. Ve bu yüzden 0.4 güzel çalışıyor. En önemli noktamız performans. Ama bak performans arttı deyip geçmiyoruz. Yani 0.4 update'indeki performans optimizasyonu şöyle bir şey değil. 100 FPS'ten 110 FPS'e. Hayır. Bu şu. 30 FPS'ten 70 FPS'e. Yani FPS drop yok. Server lag yok. Desync yok. Crash yok. Bug yok denecek seviyede. Oyun artık oynanılabilir bir hale gelmiş. Benim testim şöyleydi. 2K yayın yüksek bitrate'te en iyi ayarlara yakın ayarlar 100-140 FPS arası aldım. Off stream'de 140 altına düşmüyorum. Ama daha da önemlisi stabilite. 150 saat boyunca bir kısa anomali hariç hiç FPS drop yaşamadım. Bu ne demek biliyor musun? Oyun artık akıyor ve bu bir oyunun kaderini değiştirir. Şöyle bir kritik uyarı yapmam lazım. Eğer sistemin ortalama altındaysa yüksek ayarlarda 35-40 FPS'i görebilirsin. Shutter yaşayabilirsin. Ya da ayarları düşürerek FPS'ini artıracağım derken oyunda çamurlaşmalar görebilirsin. Ama optimizasyon bu şekilde devam ederse, geliştiriciler optimizasyona önem vermeye devam ederse bu oyun eski sistemlerde bile akacak. Gelelim ikinci büyük konuya. Level design ve senin etrafındaki dünya. Eskiden bu 42 kilometre karelik kocaman haritada onlarca boş alan varmış. Ama şimdi point of interest'ler, detaylar, yapılar, AI devriyeler yani etrafındaki dünya artık yaşıyor. Ve grafikler, objektif konuşmak gerekirse kaliteli. Ben sevmiyorum kötü. Hayır, Vietnam tarzı jungle sevmeyebilirsin ama kaliteyi inkar etmemelisin. Oyundaki ışıklandırma sistemi, yağmuru, rüzgarı, yaprak hareketleri, çamuru, şimşeği, silahın üstünden akan damlalar vesaire immersion ciddi seviyede güzel olmuş. Etrafındaki dünyanın dolu dolu olduğunu, yaşayan bir biyom olduğunu çok net hissedebiliyorsun. Ses sistemi. 150 saat içerisinde bir tane bile ses bug'ı yaşamadım. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bu tarz oyunlarda ses motorunun güzel ve problemsiz çalışması çok zor bir şey. Örneğin Escape from Tarkov. Ses yönü hatalı. Sağdan geliyor sanırsın adam soldan gelir. Yukarıdan geliyor sanırsın adam aşağıdan gelir. Bazen komple bütün sesler kapanır gider oyunda. Bunları yüzlerce kez yaşadık. Ama burada hiç ses bug'ı yaşamadım. Güzel bir eleştirimiz var Grey Zone Warfare'in ses sistemiyle alakalı. Uzaktaki çatışmalar
sana patlamış mısır sesi gibi geliyor. Sebebi de büyük bir ihtimalle kulaklıklara getirdikleri açılıp kapanabilen Active Noise Cancelling sistemi. Yani oyunda gürültü engelleme sistemini açıp kapatabiliyorsun. Bunu da düzeltirlerse ses sistemi çok daha iyi bir yere gelir. Gelelim bu oyunun geçmişte kötü olduğu başka bir konuya. AI ve animasyon. Eskiden AI mermi süngeri gibiydi ve saçma tepkiler veriyordu. Sen ona şarjör boşalttığın zaman gıdıklanmış gibi tepki veriyor ya da tek mermiyle ölüyordu. Uzaklarda seni gördüğü zaman sana hipfire'la çalılıkların içinden one tap atabiliyordu. Şu anda bunları kaldırmışlar. AI artık mermi nereye gelirse tepkisini oraya göre veriyor. Mesela sağ kolunu vurduğun zaman, bacağını vurduğun zaman buradaki bu dinamik animasyonlar çok güzel olmuş. Oldukça güzel animasyon çeşitliliği var. Ama şu anda AI karakterlerin biraz fazla kolay olduğunu ve zorlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Animasyon kısmı güzel olmuş olsa da kendi player'ımızın animasyonları hala problemli. Silah tutuşu, zıplaması, koşusu bunların birazcık daha geliştirilmesi lazım. Silahın şarjörüne bakma, otomatik modda mı bakma, bu animasyonlar çok güzel ama karakterin kendi animasyonları hala biraz yavan hissettiriyor. Özellikle zıplama ve bir yerden düşme animasyonunun bence kesinlikle elden geçmesi lazım. Gelelim başka çok büyük bir konuya. En kritik değişimlerden biri şu, gameplay loop'u. Oyun kendi vizyonunda bulunan lobisiz oyun oynama sistemine oldukça yaklaşmış. Şu anda oyunda gerçekten lobi yokmuş gibi hissedebiliyorsun. Matchmaking yok, raid resetleme yok, döngü yok, timer yok. Etrafındaki dünya sürekli aktif. 42 kilometre kare harita içinde saatlerce, bakın abartmıyorum, saatlerce hiç ana menüyü görmeden oyun oynayabiliyorsun. 9 saat 10 saat ana menüye dönmeden sürekli raid'in içindeymiş gibi oynayabildiğini hayal et. Bu extraction shooter janrı için ciddi bir kırılım. Bu oyun artık extraction shooter looter oyunların içinde ayrıldığını hissettirebiliyor. Onlarca yeni sistem gelmiş 04 update'inde. Outpost sistemi gelmiş. Artık haritada tek bir tane base'in yok. Farklı base'ler var ve bu base'leri gidip düşmandan alabilirsin ya da düşman gelip senin bu outpostlarından bazılarını alabilir. Bu outpostlar içerisinde aynı base'inde olduğu gibi trader'lara ulaşabilirsin, stash'ine ulaşabilirsin. Yani tekrardan helikoptere binip de base'e dönmek zorunda değilsin. Yürüyerek herhangi bir outpost'a girdiğin anda stash'in karşına çıkıyor. Oyunda mortar atabiliyorsun. Kısa, orta ve uzun menzilli olmak üzere 3 tane mortarın var ve bu 3 mortarı istediğin bölgeye haritanın içinde istediğin anda çağırabiliyorsun. Ayrıca oyunda PvP'yi etkileyen yeni bir sistem getirilmiş. What the fuck was that? A teammate shooting at me? Nope, buddy. Bu sisteme göre oyunda iki oyuncu birbirleriyle PvP yapmaya başladıklarında haritada o alan işaretleniyor. Sen o alandan uzak durmak ya da doğrudan o PvP'ye katılmak isteyebilirsin. Bu PvP deneyimini farklılaştırıyor ama pozitif yönde mi negatif yönde mi ileride inceleyeceğiz. Görev ilerleme sistemi dinamik hale getirilmiş. Artık görevi aldığında, yaptığında geri base'e dönmek zorunda değilsin. Görevini haritanın içinde herhangi bir yerdeyken alabilirsin. Ve yine görevini haritanın içinde herhangi bir yerdeyken tamamlayıp teslim edebilirsin. Sırf görev teslim etmek için lobiye dönme diye bir şey bu oyunda yok. Oyuna basit bir hava durumunu takip etmek için arayüz bile eklemişler. 70'ten fazla görev, 60'tan fazla lokasyon eklemişler. 80'den fazla silah parçası ve silah eklemişler. Yüzlerce farklı loot eklemişler. Loot demişken eskiden loot para ve yiyecekten ibaretti. Şimdi değerli itemlar bulduğunu ya da bazen kötü item bulduğunu, itemlar arasındaki değer farkını çok net hissedebiliyorsun. Bazı itemlar görev itemi. Bazı itemları bulduğunda da gerçekten sana o kaliteli dopamini veriyor. Bölgeye göre loot atabiliyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğunu hissettiğin itemları oyunda bulabiliyorsun. Dopamin var. Tarkov'a yaklaşmış ama hala birazcık daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum oyundaki loot sisteminin. Gelelim bu oyunun en farklı sistemlerinden birine, NFC mekaniğine. Gerçekten bayağı kritik bir sistem. Diğer oyunlarda pek görmeye alışık olduğumuz bir şey değil. Hatta çoğu oyunda buna benzer bir şey yok. Bu oyunda item'ına trader'dan aldığın bir NFC etiketi koyuyorsun. Ölünce NFC etiketli olan item'ın haritada bulunduğu konumu kendin görebiliyorsun. Gidip oradan tekrar o item'ı alabilirsin ya da düşman alırsa onu takip edebiliyorsun. Yani oyunun içinde aslında yasal bir ESP var. Bu PvP'yi oldukça etkiliyor. Bunun ne kadar pozitif ne kadar negatif olduğunu tartışmamız lazım. Fakat şu anda bunun gerçekten eğlenceli bir mekanik olduğunu söyleyebilirim. Haritada gördüğüm bazı itemler aslında senin için başkası tarafından bırakılmış bir yem de olabilir. Oyuncular şu anda bile bu sistemi farklı farklı kullanmaya çalışıyorlar.
Birazcık daha oyuncuların bu sistemi beğenip beğenmediğini, PvP'yi nasıl etkilediğini görebilmek için beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bence güzel bir sistem. Sonuç olarak bu listeyi çok daha fazla uzatabiliriz. Bu update neden çalıştı biliyor musun? Çünkü oyunun core sistemleri değişti. Oyuncunun istediği şeyler yapıldı. Optimizasyon ile oynanılabilir hale geldi ve en önemlisi oyuncuda güven oluşturdu. İnsanların oyuna dönmesi, pozitif yorum yapması, tekrar şans vermesi tesadüf değil. Peki ben böyle düşünüyorum diye bu oyunun gerçekten düzeldiğini kabul mü edeceğiz? Hayır. Çünkü burada önemli olan şey benim tek başıma ne hissettiğim değil. Oyunun toplulukta nasıl yankı bulduğu. Peki topluluk ne diyor? Çünkü bu tarz oyunlarda gerçek test oyuncunun ta kendisi. Ben yüzlerce yorum okudum, videolar izledim, oyuncularla konuştum ve çıkan tabloyu sana çok net söyleyebilirim. İlk defa insanlar aynı noktada buluşuyor. Büyük çoğunluk 04 update'i için şunları söylüyor. Bu oyun sonunda oynanılabilir hale geldi. Şimdiye kadarki en iyi güncelleme. Aslında çıkışta böyle olmalıydı. Ama burada önemli olan şu. Bu pozitiflik kör bir hype ya da fonlanan bir reklam kampanyasının sonucu değil. Yani insanlar mükemmel oyun olmuş demiyor. İnsanlar şunu diyor. Evet, sonunda düzgün çalışıyor ama hala tamamlanmış değil. Özellikle tekrar eden 3 tane yorum var. Birincisi, AI hala tam anlamıyla çözülmüş değil. İkincisi, uzun vadede oyuncuyu ne kadar tutacağı belirsiz. Üçüncüsü, evet PvP için çok farklı ve eğlenceli mekanikler var. Fakat PvP kimliği hala tam oturmamış. Yani özetle topluluğun verdiği mesaj şu. Bu oyun ilk defa ciddiye alınabilir hale geldi. Ama henüz kusursuz hale gelmedi. Ve bence bu en sağlıklı nokta. Bence 04 update ile birlikte en kritik değişim şu. Gray Zone Warfare artık Tarkov olmaya çalışmıyor. Ve bence en doğru yaptığı şey de bu. Çünkü eğer bu oyuna yüksek tempolu, sürekli PvP kovalatan, raid ilerleyen, kompakt bir extraction shooter beklentisiyle girersen aradığını burada tam anlamıyla bulamayabilirsin. Ama eğer senin aradığın şey daha yaşayan bir dünya, daha operasyon hissi veren bir yapı, daha uzun soluklu oynayış, lobby, matchmaking, raid süresi gibi kısıtlamaların olmaması, daha az gir çık deneyimi yerine daha çok içinde kal deneyimi ise işte o zaman bu oyun senin için anlam kazanmaya başlıyor. Bu oyun artık bana şunu hissettiriyor. Tarkov'un gerilimi var ama formu farklı. Ghost Recon'un özgürlüğü var ama daha sert sistemlerle geliyor. MMO benzeri bir dünya var ama klasik bir MMO da değil. Yani bu oyun artık Persistent Tactical Sandbox ve bu çok önemli bir kırılım. Çünkü bu oyun artık Tarkov alternatifi değil. Bu oyun Tarkov'dan sıkılmış ama benzeri hissi farklı bir formatta arayan oyuncular için gerçek bir alternatif. Şimdi burada frene basmamız lazım. Çünkü 04 update'i iyi olabilir. Ama bu oyun hala kusursuz değil. Ve bu kısmı söylemezsek bu video eksik kalır. Birincisi AI. Evet, eskiye göre büyük bir fark var. Ama bu sefer de başka bir problem var. AI daha tutarlı ama yer yer fazla kolay. Yani problem tamamen çözülmemiş. Sadece biraz iyileştirilmiş ve form değiştirmiş. İkincisi uzun vadeli derinlik. Oyunda artık daha iyi bir loop var. Daha iyi loot hissiyatı var. Daha iyi sistemler var. Çok daha iyi bir optimizasyon var. Ama soru şu. Bu seni 50 saat mi tutar? 150 saat mi? 500 saat mi? İşte bu henüz net değil. Üçüncüsü PvP kimliği. Oyuna gelen yeni sistemler oldukça eğlenceli ve ilginçler. NFC etiketleme, PvP alanlarını işaretleme, outpostlar ya da mortar. Bunlar oldukça yaratıcı, evet. Ama bu sistemler PvP'yi gerçekten daha kaliteli ve eğlenceli mi yapıyor? Yoksa sadece farklı mı hissettiriyor? Bu henüz test aşamasında. Dördüncüsü oyunun cilalanması. Dünya daha iyi, immersion daha iyi. Ama karakter hissi, bazı animasyonlar, hareketler, hala elden geçmesi gereken noktalar var. Yani özetle bu oyun artık kötü değil ama henüz tam anlamıyla tamamlanmış da değil. Şimdi en önemli soruya geldik. Bu oyun sana göre mi? Bunu netleştirelim. Eğer sen art arta PvP ağırlıklı maçlar atmayı seven birisiysen bu oyun şu an senin hayal ettiğin şey değil. Biraz daha bekle. Eğer sen daha sakin, daha taktiksel, daha uzun süreli bir deneyim arıyorsan bu oyun artık sana hitap etmeye başlamış olabilir.
Eğer solo oyuncuysan bu oyunun şu anki hali seni cezalandırmıyor. Hatta keyif bile alabilirsin. Eğer squad oyuncusuysan zaten oyunun en güçlü olduğu yere giriyorsun. Ama eğer senin önceliğin ben sadece rekabetçi PvP istiyorum ise şu an için bu oyun sana tam karşılık vermeyebilir. Geldik en net soruya. Grazon Warfare 0.4 update'i sonrasında alınır mı? Benim cevabım şu. Kesinlikle evet ama herkes için değil. Bu oyun 0.4 update'i ile birlikte potansiyel satılan bir fikir olmaktan çıkıp gerçekten oynanılabilir bir oyuna dönüşmeye başlamış. Eğer daha sakin ama derin bir tempo seviyorsan, Persistent World fikri hoşuna gidiyorsa, PvE harmanı ilgini çekiyorsa ve Early Access ama oyun hissi veren bir şey arıyorsan bence bu oyun artık alınabilir. Ama eğer yüksek tempolu PvP istiyorsan, güçlü bir endgame istiyorsan, tamamen bitmiş bir oyun bekliyorsan ben burada biraz daha bekle derim. Yani benim verdictim şu. Grazon Warfare sonunda bir oyun olmuş ama hala tam anlamıyla bitmiş bir oyun değil. Özetle bu oyun geri döndü mü? Kesinlikle evet. Ama kusursuz bir dönüş yapmadı. Hype var mı? Kesinlikle var. Ama bu sefer altı boş değil. Bu oyun ilk defa kendi vaatlerine gerçekten yaklaşmaya başlamış durumda. Eğer bu oyunu almayı düşünüyorsan bir sonraki videomu mutlaka izle. Çünkü şu an içinde bulunduğumuz videoda sana şunları anlattım. Bu oyun alınır mı? Ama bir sonraki videoda şunu anlatacağım. Bu oyuna başlıyorsan nasıl başlamalısın? Hangi hataları yapmamalısın? Nasıl diğerlerinden daha hızlı ilerlersin ve seni diğer oyunculara göre öne geçirecek en kritik şeyler neler? Oyundan nasıl daha fazla zevk alırsın? Orada görüşmek üzere. Kal sağlıcakla.